Bakın arkadaşlar. Geçme yeri. Bu atışla ilgili değil. Tamamen yorgunluk. Polat'la bu sefer dedik ki ya balık tuttuğumuz yeter. Bu sefer atış yapalım. Bu sefer bilgi tecrübelerimizi farklı bir şekilde gösterelim dedik. Atışlara geldik. Dükkanı açtık ama şurayı özellikle şurayı Yok, çekeceğim orayı da. Burada şöyle bir şey var aslında. Hani bizim işimiz tamam balık tutmak, balıktan keyif alıyoruz ama atış yapmak da bu sporun bir parçası. Aynen. Polat onu spor olarak da yapanlardan. Mesela ben öyle değilim. Ben çok atış çalışan bir adam da değilim ama Polat özellikle çalışıyor. Zaten dünyada bunun şampiyonaları var. Hani atış, mesafe şampiyonaları. Biz bugün dünyada benim eşini ya hiç görmediğim, çok ya da nadiren rastladığım ama Türkiye'de hiç olmadığına emin olduğum bir iş yapacağız. Farklı markaların farklı segmentlerde, farklı özelliklerdeki kamışlarıyla aynı kurşun, aynı ip, aynı makine, aynı atış teknikleriyle atışlar yapacağız. Polat yapacak, ben çekeceğim. Burada şunu göreceğiz. Ben bunları yavaşlatılmış çekimde falan da oynatacağım. Bizim için iyi atış kamışının özellikleri nelerdir? Hani attığında çabuk topluyor mu? Ne kadar bükülüyor? Mesafe ne kadar gidiyor aşağı yukarı? Onları falan hepsini çekeceğiz ve size paylaşacağız. Karada direkt ölçüm yapamayacağız. O çok meşakkatli bir iş ama şunu yapacağız. Aynı makine, aynı ipi kurşunu gerdikten sonra kaç tur sardığımıza göre 3 aşağı 5 yukarı her kamışın mesafesiyle ilgili bir fikrimiz olacak. Atışı aynı kişi aynı teknikle yaptığı için de hani tabii ki hani iyi atışı vardır, kötü atışı vardır ama her kamışla iyi bir atış yaptıktan sonra bunu yapacağız. Zaten Polat onu hisseder. Atış kötüyse tekrar atarız vesaire ama size sonuç olarak olabildiğince objektif bir test yapacağız. Her şey mesafe demek değildir. Mesafe kamışı başkadır, av kamışı başkadır ama biz size şunu da göstereceğiz. İşte bir turnuva kamışı, av kamışı ama şu kadar mesafe atıyor, şu şekilde atıyor, şöyle topluyor. Tamamen mesafe için yapılmış bir kamış. Şöyle atıyor. Hepsini göstereceğiz. Polat da elimizden geldiği kadar bunun atış tekniğini anlatacak. Mümkün olduğu kadar kendi bilgi ve tecrübelerimizle, biz bu işin en iyisi değiliz ama kendi bildiğimiz şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Umarım faydalı bir video olur. Ben de çok merak ediyorum çünkü şuradaki kamışları, firmaların en üst segment kamışları var. Parasal değerine baktığım zaman araba parası var. Araba parası kamış var. Hani bu testi yapmak da kolay değil. Biraz güçlerimizi birleştirdik. Evet. Bir de burada şöyle bir şey yapacağız. Mesela hibrit kamışlarla kafa üstü ve yarı OTG atacağız. Evet, kamışların nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Biz dediğimiz gibi elimizden geleni yapacağız. Kalan almak istediğiniz bilgileri siz kendinize göre değerlendirin. Yani burada şöyle bir şey olacak. Hibrit kamışlarla tam OTG ya da pendulum atamazsınız. Atarsınız ama kamışın ömründen yersiniz. Atmayın. Biz onun için hibrit kamışlarla kafa üstü yarı OTG, tübüler kamışlarla kafa üstü yarı OTG, OTG, pendulum atabilecek burada 1-2 kamış var. Onlarla da bir pendulum atıp hem mesafe farklarını da gösteririz. Bunların hepsi çok uzun bir video olacak ama bence uzun yıllar izlenecek bir video olacak. Aynen, çok güzel olacak. Burada bu arada amacımız hiçbir şekilde bir markayı kötülemek ya da reklamını yapmak kesinlikle değil. Biz objektif olarak anlatacağız. Mesela atışa başlayacağımız kamış Trabuco'nun Poetica kamışı. Ben çok severim o kamışı ve muhtemelen ömür boyu satmayacağım bir kamış. Çok güzel bir turnuva kamışı, çok güzel vuruş gösteriyor ama mesafeye baktığında belki en kötüsü de çıkabilir. Yok, ben baktım güzel. Güzel gidiyor mu? Senden önce bir atış yaptım, merak ediyordum. Evet. Ama şey yani demek istediğim şu, her çeşit kamışın mesafe ve OTG gibi atışlardaki toplama performansını size vereceğiz. Ama her kamış farklı şeyler içindir. Örneğin benim beach kamışlarım var, buraya getirmedim bile. Ama turnuvalarda sürekli kullanıyorum. Dolayısıyla olaya asla o şekilde de bakmayın. Yani mesela Polat'ın burada muhtemelen en uzak mesafeyi atacak kamışıyla av yapılmaz. Evet, kesinlikle. Yani bunu mutlaka düşünerek izleyin videoyu. Ben yine ileride gerekli açıklamaları yapacağım. Şimdi geldik buraya ama tabii dayanamadık atış yapacağız diye. 2 kamışla da drone'la uzağa bir tane bütün kalamar, bir tane iri bibi yollayacağız. Biz nerede olursa olsun nasibimizi ararız. Denizi gördük mü hemen olta atasımız geliyor.
Şimdi bir oltayı atacağız bakalım. Nasipte bir şey varsa çekeriz. Yoksa sadece atış videosu olur. O da bir renk katar gelirse. Biz çalışıyoruz. İyi seyirler Şimdi dostlar, elimizde getirdiğimiz kamışları biraz seçerek getirdik. Burada mesela Trabuco'nun Poetica MN2 serisi var. Burada Maver'in 430 OTG kamışı var. Dark Side serisi. Burada Veret Nebula var. 430. Burada Kalikunnan Samsara var. Hemen yanında Shimano Aero Teknum var. Şampiyonlar Ligi gibi ha. Burada Shimano Ultegra XR var. Burada Diamond Vanadium Mac KR 2.0 var. Fas'taki turnuvanın ödülüydü bu. Burada Yuki Neox Class Z Tubular var. Yine yanında Yuki Neox Class X hibrit var. Burada Cinetic Explorer Purple MN Surf 420 Tubular kamış var. Burada Cinetic Tornado Torzit kamış var. Burada Cinetic Lucifer var. Bunu sen söyle. Bu benim atış kamışım. Enefiş bir VR Tournament Match Grand Prix. Bu iki parçalı bir sırf uzak mesafe atmak için. Atış Arkadaşlar, kamışı. Zaten kalınlığı yan yana getirsene buradaki kamışlarla. Zeytin sopası gibi. Cinetic kalındır da daha incelerin yanı. Mesela Aero Teknum'un yanına koy. Şöyle farkı gözüküyor. Yani Aero Teknum'un 2 katına yakın bir kalınlığı vardır arkadaşlar. Bu Çünkü kamışta- yüke dayansın isterler. Kamışta yüzük yoktu. Bunlar titanyumdur olduğu gibi. Direkt yoktur. titanyum, porselen yok. Evet. Bu var. Burada arı beni rahat bırakmıyor arkadaşlar. Elime kalamar kokusu sindi. Bu da Mustafa kardeşimizin Dereli Kustum Rost'un yaptığı Lozan serisi. Galiba arı soktu beni de. Aman. Dereli'nin Long Casting Lozan serisi. Ha, bunlar benim. Bana özel. Evet. Bu arada arı sokmuş hakikaten, kolum Lozan şişiyor. serisi. Bununla da güzel bir pendulum atışı yapacağız. Evet. Bakalım. Bu kadar. Şimdi burada çok atış yapma ihtiyacı duymadığımız biraz benim kütük gibi dediğim Vercelli Enigma Besta T kamışım var. Bunu drone'la kalamar salacağız. Onun için kullanıyorum. Biraz çalışalım. Arabamız burada. Güzel bir video olacak ama çok emek vereceğiz. Çektikçe göreceksiniz. İleri almadan izleyin. Her detayında önemli bilgiler olacak. Devam ediyoruz. Şimdi drone'la salacağımız böyle kocaman eşek kadar bir kalamar. Çok kaldırma, topluyor. Şunu biraz gerdirsene şimdi. Gittiğinde açılır o. Arılar bizi sokuyor arkadaşlar. Onun için çok gösteremiyoruz. Şimdi drone'la bunu salacağım. Al abi sen çek. Kalama açık mı? Evet. Kaç metredeyiz? Şurada. Arılar rahat bırakmayacak seni. Aynen. Kalama yanacak, çeksene orayı. Aldım. Biraz yavaşlatayım. Kalamadan duman çıkmasın. 180'deyiz şu an. Daha götüreyim değil mi? 200. Sen bilirsin. Sefamız olsun ya. Bak Aynen, şurada aynen. o dalgaların olduğu yer. Bence güzel. Ne dersin? Kaçtasın? Bakayım. 240'lara geldi. Yeter ya. İyi değil mi? Hı hı. Zaten üzerinde onun 300 metre var. Yeter. Pay bırak yani. Bıraktım.
Hadi bakalım rast gelsin. Şimdi gerginliğini alalım. Aldı mı gerginliğini? Evet, hazır. Şimdi say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 85, Daha bunda bile böyleyse 87, 25 sayalım, 125. 125. Trabuco Poetica kafa üstü atış 125 tur. MGS'nin bir turu kaç santim? 104 sarar. Hı hı. Arkadaşlar 115 gram kurşun atıyoruz hibritlerde. Değişik gramaj kullanmayacağız. Bu başüstü bir atış. Yani mümkün olduğu kadar yüklenmeye çalıştım ama kamıştan da emin değildim. Ama şimdi OTG'de Yarı OTG atacağız yarı OTG hibritle. atalım. 125 tur. Başüstü. Trabuco Poetica başüstü 115 gram kurşun. Doğrudur. Hepsinde 0.20'den 0.57'ye kendinden şoklu Trabuco'nun mono misinasını kullanıyoruz. Makine değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Aynı makine, sadece kamışları değiştireceğiz. Aradaki farkları görelim istiyoruz. Şimdi ben Bakalım. bunu 125 tur olarak sayalım. Ben en son videoda altına metraj olarak onu çeviririm. Tamam. O Tamam. işler sende. Şimdi yarı OTG atacağız. Sanki hibrit için iyi gitti değil mi? Evet. Güzel de topladı kamış. Evet, toplaması gerçekten iyiydi yani. Muazzam. Hibrite göre. Arkadaşlar boşluğunu aldık. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 44, 45. 145 tur saydık. yarı OTG'de 20 tur fark ettirdi yani atış. Evet, şimdi bir de tam OTG'de bakalım neler yapıyor. Atalım mı? Kamış güçlü mü diyor musun? Bu kamış senin, sen biliyorsun. Bilmiyorum, ben OTG kamışı değil. İstersen bunu atmayalım. Bunu bence de. atmayalım. Evet. Risk olmasın. Bu çok sevdiğim bir kamış. Yani siz de genel olarak arkadaşlar Kamışı- OTG'ye uygun kamış değilse zorlamayın. Kesinlikle arkadaşlar, ona dikkat edin. Ekipmanlarımız gerçekten çok pahalandı. Yani malımızın kıymetini bilelim. Ben yarı OTG ile kamış kırdım arkadaşlar. Hiç uygun değildi çünkü buna. Onun için zorlamaya hiç gerek yok. Şimdi bir sonraki kamışa Makinemizi- geçelim. Biz hazırlığımızı yapalım. Evet dostlar, şimdi bir sonraki kamışımız Yuki Neox Class X. Bu hibrit bir kamış ama çapraz sarım. Yuki'nin en üst seviye kamışlarından bir tanesi. Ama bununla da tam OTG atmayalım bence. Bu da aynı hibrit kategori. Yarı OTG'de bırakıyoruz. Kafa üstü ve baş üstü ve yarı OTG atıyoruz. Sonra bunun tübülarıyla tam OTG'de atacağız. Evet, onu deneyelim. Aynen. Tamam, şimdi sende. Yuki Class X baş üstü gerginliğini aldık. Sarıyoruz. Evet, şimdi sarıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 28. 128. 128. 3 tur Trabuca'dan iyi. Şimdi bunun yarı OTG'sini alıyoruz. Bu kamış da gayet güzel topladı.
Bunların arkasına ben bir sahte taksaydım keşke ya. Kurşun arkası Hava gece yapardık. olsaydı çok daha güzel görsellik verirdik ama. Onu da Onu başka da zaman yaparız, yaparız. evet. Başka zaman 100, yaparız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Daha nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 160'ları var. 55. 55. 54, 55. Net olarak 54 mi 55 mi? 54 de o zaman ortasını 54. 154 yarı OTG Yuki Class X arkadaşlar. OTG hibrit kamışlarla birkaç hariç atmıyoruz. Aslında bununla da atabiliriz. Yuki güveniyor bu kamışa. Ne dersin? Ötekini de yapalım. Z ile yapalım. Z ile Hiç yapalım. gerek yok. Kubularla, evet. Çünkü insanlara da yanlış fikir vermeyelim. Alıp OTG atıp kırarlar, bu sefer Aynen. bize laf ederler. Tamam, bu kamış da bu kadar. Şimdiki kamışımız Sinetic Lucifer. Benim sevdiğim, hibrit turnuvalarda da kullandığım bir kamış. Hem yüke gelir, atışlarda mesafe verir, hem de hibrit olduğu için sevdiğim bir kamıştır. Şimdi bu kırmızı şeytanı deneyelim bakalım. Hadi bakalım. İlk boşluğunu alayım. Sen Evet. aldığında say. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 141. 141 kafa üstüyle. Evet. Bu arada senden şeyi de isteyeceğim. Kamışlarla ilgili böyle sana verdiği hissiyatla ilgili yorum yap. Hani mesela bu diğerlerine göre daha mı sertti atarken vesaire. Az önceki kamışla. OTG'sini de at, sonra kıyaslayalım. Tamam. öyle Tamam. yapalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo, atlayan balığı gördün mü? 85, 88, 59, 60. Bu 160. 160 yarı OTG Sinetic Lucifer. Şimdi o dediğim şey, 3 kamışı birbiriyle atış hissiyatı olarak kıyaslarsan En beğendiğim şu ana kadar 3 kamışta Lucifer'dı. zaten mesafesi de fark etti. Evet. Diğerlerinin yarı OTG ile attığını bu başüstü attı. Doğrudur. Yani kamış güçlü bir kamış. Bana yüklenebilirsin diyor. Hibrit olmasına nazaran. O Şimdi hissi de veriyor. arkadaşlar 115 atıyoruz ama bu kamış eminim ki 140-150 gramda da yarı OTG'si atar ve Daha iyi uzak mesafe gider. Ama biz burada eminim. hibritlerde eşit yarışsınlar diye aynı gramaj kurşunu yapacağız, kullanıyoruz. Kamış gerçekten güzel. Tamam. Diğer içlerinde en çok bunu. Bu daha çok şu güçlü ana kadar- hissiyatı verdi Evet, sana. yani bana yüklenebilirsin diyor. Tamam. O Şimdi yüzden diğerlerine hibrit geçiyoruz. olmasına nazaran sağlam. Şimdi Polat'ın kendi kamışlarından bir tanesi Kalikunlan Samsara. Aslında bu kamış orijinalde hibrit. Fakat uç parçayı Polat daha sert atışlar yapmak için Solid'le değiştirtti. Aynen. Modifiyeyi de Dereli kamışlarında yaptılar. Hibrit uçu çünkü böyle çok sert atışlara uygun değil. Solid'le şu an gayet sert atışlar yapabiliyor. Samsara Kalikunlan N61. Samsara N61. Şimdi baş üstüyle başlıyoruz. Tabii Polat'ın çok alışık olduğu bir kamış olduğu için biraz bunlar torpilli. Muhtemelen atışlarda biraz fark yaratacak kendi kamışları. Benim Başüstü atmıyordum daha önce hiç Ha. bununla da bakalım merak ettim. Say bakalım. Yarışmalarda yakın için.
Diğer kamışları ilk defa atıyor arkadaşlar. Test bile yapmadı, deneme yapmadı. Bunlar kendi kamışları. O biraz fark yaratır ister istemez. Bu da Kalikunna'nın en üst seri kamışlarından birisi. Zaten kullandığımız kamışların %90'ı markaların üst seviyeleri. 145. 145 Kalikunnan Samsara Solid modifiyeli başüstü. Şimdi yarı OTG. Dinlen. 51, 52, 63, 163. 163 Samsara yarı OTG. Şimdi tam OTG atıyoruz değil mi? Evet. Evet, Samsara tam OTG. Sana bir kahve yapayım ben bundan sonra. 180'leri görecek. 75, 76, 176 tur Samsara Kalikunnan. En 61. Evet. Haydi bir sonraki kamışa geçiyoruz. Bir dinlenelim. Bununla ilgili tabi zaten alışık olduğum bir kamış, bir de güçlü bir kamış. Evet. Şimdi Zaten bu solid kategori, biraz daha dayanıklı. kamışını ben biliyorum. Yani 3 seneden beri kullanıyorum. Benim için mükemmel derecede bir kamış. Güçlü, atışı güzel, atışı keyif veriyor. Balık yakalaması falan güzel. Gördünüz şu ana kadar 170, kaç, 76 mıydı? Evet. Üstüne çıkamadık. Bu arada naylon misine atıyoruz arkadaşlar, ip değil. İp değil. Bunun üzerine çok daha fark yaratır. Aynen. Çünkü ben bu atışlarda bu kamışımla 200 metrenin üstünde ip atıyorum. Ama şu an önemli olan standart olması. Kamışların bükülmesine dikkat edin Aynen. arkadaşlar. İzlerken kamış nasıl topluyor, nasıl duruyor, onlara dikkat edin. Bir de arkadaşlar mesela burada bir şey ortaya çıkıyor şimdi. Kamış eğer OTG'ye uygunsa siz OTG attığınızda fark yaratıyor. Mesela az önce attığımız hibrit kamışların bazıları OTG'ye uygun değil. Başüstü atışı ile OTG arasında çok az fark vardı. Evet, 10 metre Heh. var ya yok. Çünkü kamış OTG'ye cevap veremiyor. Fazla esniyor. Ama mesela kamış biraz sertleştiğinde başüstü, yarı OTG ve OTG'de farklar açılmaya başladı. Biz biraz dinlenip devam edelim. Şimdi sevgili atıcım Polat'a dinlenirken Beni besliyor. kendi ellerimle yaptığım kısırla dinlenmeye başladık. Nasıl kısır? Muazzam güzel. Gerçek Farklı. mi? Bak. Evet, yok farklı Torpil gerçekten. geçmiyorsun. Benim hanımın yaptığıyla farklı. Ya her Farklı yerde lezzetleri tatmak 10 gerekiyor. çeşit falan farklı kısır yemişimdir ben. Bu da bizim tarzımız işte. Afiyet olsun. Ben de yiyeceğim şimdi. Sonra da kahvelerimizi içip devam edeceğiz. Yok, gerçekten güzel yalnız. Afiyet Kürşat, olsun. vallahi. Daha çok var. Evet arkadaşlar, sıradaki kamışımız Shimano Aera Technum Competition. Shimano'nun piyasaya yeni sürdüğü bir kamış. Solid bir kamış. Yeni tip makine yatağı var. Onun için alışmakta biraz zorlanıyoruz. Hem ince hem yeni tip. Ama çok yakışıklı ve sağlam bir kamış. Kibar ve evet güçlü duruyor. Alışırsak iyi olur gibi geliyor. Bu da benim yeni gözdelerimden biri. Sert havalarda kullandım, gayet iyi. Şimdi görelim bakalım. Düz atış kafa üstüyle başlıyoruz. Solid kamışlar serisi. Güzel gitti. Ben de sanki 5, 6, 7, sesi güzeldi. 32.
32. Bu arada arkadaşlar bir şey var. Biz atışlara ilk başladığımızda bu kadar sert bir karşıdan rüzgar yoktu. Şu an karşıdan rüzgar biraz sertleşti. Attığımız gramaj da biraz hafif olduğu için aslında mesafede az da olsa fark eder. Evet, aynen. Arkadan esen bir rüzgar pozitif, buradan esen negatif bir fark ediyor ama dediğim gibi mesafelere çok takılmayın. Onlar yaklaşık değer. Kamışın toplamasına, atışına bakın. Şimdi yarı OTG ile devam edeceğiz. %59, 60. 160. 160. Şimdi tam OTG'sini atıyoruz. Atışı bilmem ama çok iyi topladı. Gerçekten muazzam, evet. Çat diye topladı yani. Çıplak gözle bile farkını görüyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 65. 65. 165. Güzel. Yani rüzgarın biraz ters olmasına rağmen sanki bu biraz 130 gramlar isteyen bir kamış. Biraz daha ağır Değil mi? kurşunla daha güzel Daha mesafe güzel gider. gidecek bir Evet, kamış. Yalnız mükemmel kamış. Evet evet ben Çok de. beğendim. Şimdi bundan sonraki kamışlarımız genelde biraz ağırlık isteyen güçlü kamışlar. Beret Nebula'ya geçtik. Nebula aslında hibrit olduğunu iddia eden bir kamış ama böyle solid gibi ve çok ağırlık isteyen 170 optimal ağırlığı olan bir kamış. Biz bundan sonraki kamışlarda 130'a geçtik çünkü 115 gram bükmez, kurmaz bu kamışların kamışlar, hiçbirini. Bundan sonraki kamışlarımız daha sert. Beret Nebula ile birlikte 130 gram atışlara başlıyoruz. ...130 gram Beret Nebula kafa üstü. Bakalım, sanki ipte biraz renkler değişiyor ufaktan. Bakalım. 7, 8, 9, 10, Koluna, 11, bileğine 12, kuvvet. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Bence mesela bu yarı OTG ve OTG'de daha iyi mesafe gidecek. Bakalım. Daha da ağır kurşun istiyor. Daha da değil mi? Kurmuyor. Yarı OTG mesafesi iyi. 62, 68. 68, 168. 150 gramdan aşağı atılmaz bu. Olmazsa bunun arkasına 150 takıp atalım. Sonra. Beş. 76. 76. Kamış aslında güç uyguladıkça kendine geliyor. OTG'ye falan geçtikçe. Evet, şimdi Diamond Vanadium. Yurt dışında çok kullanılan bir kamış. Pendulum falan da atıyorlar. Yakışıklı da boyası moyası, burada desenler falan. Polat'ın daha önce hiç atmadığı. Evet. Önce bir şey yaparsın, olmadı denersin kamışı. Baş üstünde çok fark etmez. Bir baş üstüyle başlayalım.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27. 127 Yük istiyor. yük Kürşat. istiyor değil mi? Şimdi OTG ve yarı OTG'de belli eder kendisini bu. Güzel gitti sanki. Saymak ister misin? Bir de Polat'ın ters eli, o sağ elle sarmaya alışık. Benim makineyi kullanıyoruz. En son OTG'yi dağıtınca bu kamışla ilgili de yorumunu alacağım. Tübüler kamışlara geçtik arkadaşlar. Bu da tübüler bir kamış. 61, 62, 63. 63 yarı OTG. Şimdi tam OTG. Kamış kendini güzel kurdu. Toplamasını göremedim. Onu videoda yavaşlatınca göreceğiz. Ama güzel kurdu yani. Evet, güzel kamış. Ama şey gibi, başüstü falan değil yani. OTG isteyen bir kamış. Kamışımız 100. 100 ve daha bayağı var. 5, 6, 64. 64. Bu daha da yük istiyor galiba. Gramaj istiyor, evet. İstiyor. Tamam. 64. 165 turda Diamond Vanadium OTG. Nasıl kamışın fiyatı? Kürşat, ağır kurşunla çok daha güzel mesafe gider, evet. Yük istiyor, bana yüklen diyor Ha, kamış. yüklen diyor değil mi? Evet. Tamam. Devam. Evet arkadaşlar, Maver Dark Side kamışta sıra. Benim sevdiğim, emektar, çok balık tuttuğum eski bir kamış. Maver Dark Side'ın OTG versiyonu bu. 150 grama kadar OTG atabilir diye üzerinde değer var. Biraz yumuşak karakterli bir kamıştır. Polat çok alışık değil Bakalım. ama şimdi bakacağız. Kafa üstüyle başlıyoruz. Başüstüne göre uygun bir kamış değil. Ben de onu gördüm, az gitti. Ya da baş üstünde daha ağır istiyor. 150'lerin altında bükülmüyor kamış. Ama şimdi yarı OTG ve OTG'de toparlar yüke binince. 130. 130 baş üstü, şimdi yarı OTG. Kamış sanki yarı OTG'de bir kendine geldi, değil mi? Evet. Güzel de. İşte aslında burada şunu görüyoruz. OTG, yarı OTG pendulum kamışları baş üstünde yeterince yük alamadığında az mesafe gidiyor. Atamazsınız, evet. Yani baş üstü mü atacaksınız, yarı OTG mi, OTG mi ve kaç gram atacaksınız? Aslında kamışın performansı ona göre değişiyor. 60. 62. 62. Şimdi tam OTG'ye geçiyoruz. Maver Dark Side OTG'nin 130 gram tam OTG atışı.
Ve ilk zayiatımızı verdik galiba arkadaşlar. Evet. Denizde sar. Benim emektar Maver OTG'de kurban gitti arkadaşlar. Ben bekliyordum hangi kamış kırılacak diye ama Kırılmayay değil ya. ya çok yorgun bir kamış. Ama temiz bir atıştı yani. Yok, atışla ilgisi yok. Yorgunluk. Gerçekten bu benim en yorgun kamışım yani. Ne diyorsun? Dereliye mi? Ellerinden öper Mustafa. Tam şeyden kırıldı bir de. Geçme yerinden kırıldı. En güçlü yerinden kırıldı aslında. Uçtan kırılmadı. Aynen. Geçme yeri kırıldı. Getir öbür tarafını da. Bakın arkadaşlar. Geçme yeri. Bu atışla ilgili değil. Tamamen yorgunluk. Bunu arkadaşımız Mustafa Dereli'ye yollayacağız. Bize güzel bir şey yapacak artık. Ama orta parçanın değişmesi lazım galiba. Yapamayabilir de. Neyse, müzeye kaldıracağız olmadı. Uzmanlık alanı, bir şey diyemeyeceğiz. Evet, atış testimizin ilk gazisi kurbanını verdik arkadaşlar. Acıdı Kürşat ya, üzüldüm valla. Yok, olacak abi, yapacak bir şey yok. Senlik hiçbir şey yok hani. Bu kamış da OTG atamıyorsa kırılsın zaten, boş ver. Evet, şimdi bir sonraki kamışımız yine tubular. Cinetic'in Explorer Purple MN Surf 420 serisi. Tubular bir kamış. 130 gram baş üstüyle başlıyoruz. Bu biraz daha ekonomik seri bir kamış, Cinetic'in. Tubular. 35, 36. 36 Cinetic Explorer Purple tubular, 136 başüstü. Şimdi yarı OTG. Güzel kuruldu. 54, 55. 55, 155 yarı OTG, 130 gram. Şimdi bir de tam OTG deniyoruz. Güzel minekop havası ha vallahi bu arada. Keşke bir atsaydık kalamar yerine. 9, 50, 51, 52. 252. Tamamdır. Tamam bakalım. Evet dostlar, şimdi Shimano Ultegra XR 450 tubular kamışı atacağız. Bu da çok güzel bir fiyat performans kamışı, az önceki Cinetic gibi. Benim fırtına ve sert havalarda kullandığım bir kamış. Polat'ın da bu kamışta tecrübesi var, bildiği bir kamış. Evet. Şimdi Gerçekten güzel bir kamış. Bakalım mesafeler ne çıkartacak. bu kamış da fiyatı makul ama böyle yüklen bana yüklen bir şey olmaz hissi veren bir kamış. Şimdi baş üstüyle başlayalım. Başüstü için güzel gitti sanki. Fena değil, evet. 140'lar bekliyorum bakalım. 45. 145 kafa üstü. Şimdi yarı OTG.
Yine sanki fena gitmedi. Güzel gitti. Bir de bu 4.50 ya, senin boyuna da daha uyuyor. Bu arada kamışa balık vurursa verir sana, giderim hiç. 100, 160'lar bekliyorum. 7, 8, 62, 63. 163 yarı OTG, şimdi tam OTG. Sanki bir 10 metre falan daha fazla gibi ama bakalım kaç çıkacak. Artık ipin renginden biraz tahmin ediyorum çünkü. 5, 6, MGS de makine gibi makine. Yani bak bu kadar sabahtan beri bir gıcırt etmedi yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maşallah. Kendi makineme nazar değdirmeyeyim. Bir yıldır kullanıyorum. Kum, yağmur, çamur, duşa sokuyorum. Hiçbir bakım görmedi arkadaşlar. Hala yağ gibi maşallah. 81, 82. 82'yi bulduk. Bu- Güzel. Kamış şu an 130, 150, 160 gramları falan çok rahatlıkla kaldırır. Daha da güzel gider. 200'ü çok rahat görür bu. Evet evet. Ama fiyat performans olarak çok başarılı bence. Evet, gerçekten. En son zaten kamışları genel bir yorumlayacağız. Bir sonrakine geçelim. Evet, şimdi Yuki Neox Class Z tubular kamış arkadaşlar. Yuki'nin en üst seri kamışlarından bir tanesi. Benim de çok sık avlarımda kullandığım. Tubular yüke gelen bir kamış. Şimdi bakalım Polat'ın ellerinde ne sonuç verecek? Baş üstüyle başlıyoruz. Fena gitmedi sanki. Başüstü için evet. 5, 36, 37, 38, 39. 39. Şimdi yarı OTG. %60'lar bence ama. Evet, o bant çıkacak. Pembeye geçemedik. Ha, 68, 69. 69. 169 yarı OTG. Şimdi OTG. Ses güzel. Aynen. 160'ın biraz üstü belki yani. Sesi güzeldi ama güzel topladı. Toplaması güzel de evet. Tabii bu kamışları test etmek lazım. Her kamışı kendi içinde gramaj arttıra atmak lazım aslında. Aynen. Yani mesela Nebula 150 gram istiyor, çok net. Hani bunu bilemiyorum. Bunları da deneye. 65. Aynı yani. Hatta daha kötü oldu OTG'si. Belki yorulduk ya. Hem Belki ya, 60'larda tabii o da ediyor. fark ediyor, hava fark ediyor. Zaten mesafeler atıyorum. İdeali, bu kamışın ideal gramajını bulup 10 kere atıp en iyi sonucu alırsan idealini yakalarsın. Aynen. Yani yoksa öyle bir atışla çözülecek iş değil. Şimdi 115 ve 130 attık. Bir başka bir zamanda bunların testlerini yani gramajlarını arttırarak Evet, evet. yapalım zaten. Aslında O zaman- kamışların kendi içinde yapalım. Mesela bir tane kamışı farklı gramajlarla deneyelim. Acayip güzel balık atladı. Neyse. Evet.
Tamam, haydi devam. Evet, şimdi Polat'ın son dönemde avlarda en çok kullandığı kamış Dereli Custom Rods. Mustafa Dereli'nin yerli üretim kamışları Lozan serisi. Bir aradaki bir farka bakalım. Yerli malı, yurdun malı. Evet, yerli malı yurdun malını biraz sona bıraktık. 3 parçalı kamışlar içinde en son onu kullanıyoruz. Polat'ın alışık olduğu, sürekli atış yaptığı ve biraz kendine göre tasarlattığı bir kamış. Bakalım şimdi kafa üstü atışla başlayalım. Sanki bu kamış da biraz yük istiyor değil mi? Evet. Kafa üstü çok gitmedi. 41, 42, 43, 44. 144 Ha, kafa üstü. Yarı OTG şimdi. Güzel gitti. 160'ları var. 150 tur üstü 160'ı geçecek mi bakacağız. 68, 69. 69. Şimdi tam OTG'de göreceğiz. 180'leri görelim bence. Evet, 180'i göreceğiz. Pembe ip bu kadar açıldıysa 180'leri görüyoruz. 77, 78. 78. 178 tam OTG atışı, dereli kamış. Şimdi 2 parça kaldı bir tek. Onu da atacağız bakalım. 3 parçaları bitirdik. Eline sağlık. Evet dostlar, normal balık yakalama kamışlarımız buradaydı. Onları bitirdik. Hepsi 3 parça hibrit tubular. Şimdi biraz görsel olarak başka bir klasman. Anyfish Anywhere'in Tournament Match Grand Prix 2 parça atış kamışıyla atış yapacak Polat. Bu atış farklı tabii Ama önce OTG atalım. Sonra pendulum Baş üstüne atalım. hiç gerek yok bunda değil mi? Yani Yani olmaz zaten. OTG atalım. OTG, yarı OTG'ye gerek var mı? Yok, standart 2 atış yapalım. Tamam. Bir OTG, yapalım. bir pendulum at. Bir bakalım. Bir bakalım. Pembeyi bitirdik. Pembe bitti. Muhtemelen 180'ler görecek bu da. 82, 83. 83, 183 sarım. Şimdi pendulum mu? Pendulum atalım. 2 parça Anyfish Anywhere atış kamışı, pendulum atış arkadaşlar. 130 gram. Evet dostlar, Polat 2 parça kamışla pendulum attı. Yaklaşık 170 metreleri falan gördük ama şimdi kendi makinesini takıp bu kamışla alışık olduğu makine ve iple atacak. Onda net mesafe saracağız. Bu bambaşka, klasman dışı bir kamış zaten. Bununla diğerlerini kıyaslamıyoruz. Pendulum atış da teknik olarak çok zor bir atış. Şimdi alışık olduğu makineyle tekrar atıp ölçeceğiz.
65. 165 tur. Çok az gitti ya. İki parça kamışla monoyla OTG atıp ölçmüştük. Şimdi iple attık. Saracağız bakalım kaç tur gelecek. 68. 68. Bence artık yoruldun. Artık Abi. bittin. Bunun Bir dahakine- normal monoyla mesafesi aynı. Evet. Artık Artık daha ağır kolay değil. gramajlarla Evet. yapalım. 4-5 saattir atış yapıyoruz. Artık bu bir de çok güç isteyen bir kamış. Yine de Ve 170. Yani alıştırma yapılmadan kesinlikle hadi kamışı çıkarayım ben bununla Hayır, yok. atayım denilecek bir atış stili Yok. değil arkadaşlar. Aynen. Zamanlaması, kamışı oturtması, kurşunun denk getirip havadaki yönüyle zamanlama muazzam önemli. Her şey doğru orantıda olduğu zaman ama inanılmaz mesafeler aldıran Evet. bir atış stili. Yani şöyle söyleyeyim, ben pendulum atmam. Yani teorik olarak biliyorum ama hiç çalışmadım, atamam yani. Onu böyle iş edip çalışıp tekniğini tam oturtmadığınız sürece atmamanız gereken bir atış Aynen. aslında. Hatırlarsan Bursa'da ikinci long lastik atış yarışması vardı. Evet. İptal oldu katılımcı sayısı az olduğu için. Sırf o atışa 3 ay ben bilfiil hemen hemen her gün gelip tek başıma atışlar yaparak hazırlandım. Ama bir ay atmayınca vücut unutuyorsunuz. kas hafızası derler ya, Aynen, unutuyor aynen. yani. Unutuluyor. Sürekli atmak lazım. Onu da sürekli atabileceğin ortam da yok. Evet. Hani böyle açıklık olması lazım. Tehlikeli bir atış yani. Doğrudur. Neyse, şimdilik bitti, bir toparlama kapanma konuşması yapalım kamışların başında. Tamam. Kapatalım bugünü. Evet, eline sağlık. 4-5 saat atış yaptım, vallahi helal olsun. Ne demek? Ama bence çok güzel, uzun yıllar izlenecek videolardan birini yaptık birlikte. Güzel oldu, evet, keyifliydi. Yani Aynen. atışta kamışların nasıl aksiyonlar verdiğini göstermeye çalıştık Aslında arkadaşlar. ağır çekimde biz de göreceğiz. Bazılarından henüz haberimiz yok. Evet, ben de çok merak ediyorum. Güneş gözümü alıyor. Ben de gözlüğümü takayım. Sabırsızlıkla bekliyorum yani videoyu yayınlayacağım zamanı. Şimdi birkaç şey önemli, bunları belirtmemiz lazım. Birincisi, rüzgar karşıdan esiyor arkadaşlar ve bir dalga var. Zaten çekimlerde görüyorsunuz. Bu mesafeyi etkiliyor. İkincisi, biz bir standart olsun diye 0.20 mono ile atış yaptık. Aslında bu genelde atış müsabakalarının da uyguladığı ölçü diye ben bunu... Monomisini atarlar Ha, monomisine genelde, 0.20 25. 25 mi atarlar? 25 genelde. Ha, ben 20 yaptım. Kendinden taperli Trabuco 0.57'ye giden bir monomisina. Zaten onun fotoğrafını da koyacağım şimdi. Dolayısıyla aslında mesafelerde şöyle, hani eğer benim diğer kafada 0.6-0.8 Gosen ip, üzerinde ip taper vardı. Onunla atsaydık çok eminim en az 20 tur eklerdik üzerine. Rahat eklerdik. Fazlası Rahat da çıkardı, eklerdik. evet. Ama hani biz orada şu kafada değiliz açıkçası. Ne kadar uzağa atabildiğimizi göstermek istemiyoruz. Derdimiz kamışları kendi içinde göstermek. Bu da şartları eşit sağladık. Aynı ip, aynı gramajlar, aynı atış şekilleri aşağı yukarı. Sadece şurada ufak bir şey var. Polat'ın ilk defa attığı kamışlarla performansıyla sürekli kullandığı kamışlar performansı arasında az da olsa fark yaratır. Onu da göz ardı etmemek lazım. Onun dışında senin genel olarak söylemek istediğin ve mesela beğendiğin, yeni benim kamışlardan hiç kullanmadıklarından beğendiklerin? Shimano'nun yeni çıkardığı Competition serisini evet gerçekten muazzam buldum. Gerçi bir tık daha kalın olursa ele daha güzel oturur. Daha güzel olurdu. Ama o kamışı çok beğendim. Class Z tubular olan değil mi o? Evet. O kamışta çapraz sargı benim Samsara ile hemen hemen aynı özellikte. O kamışı da çok beğendim. Zaten
XR'ı söylemiyorum. O XR. fiyatına göre çok kamış iyi bir kamış. muazzam güzellik. Cinetic, Tornado ve Lucifer. Hibrit kamışlar aslında bana göre değil ama Lucifer ve Tornado, gerçekten tubulara Güzel kamışlar. eşdeğer Aynen. kapasitede. Şey de bence. biraz beni Güzel de. şaşırttı aslında. Trabuco Poetica ben çok daha yumuşak ama o da güzel, yine kendine göre iyi mesafe gitti. Kamışa göre evet gerçekten güzel mesafe aldı. O da 140'larda falan Ben kaldı. şeyi fark ettim. Hibrit kamışlar baş üstünde daha iyiler ve düşük gramajda. Hani mesela 115'i baş üstü attığında hibrit kamışlar genelde kendini kurabildi. Ama mesela tübüler kamışlar şeye döndü. Kamış sertleştikçe baş üstü atma beni ya da gramajı arttır demeye başladı sanki. Ben dikkat ettiysen başüstü atışlarda drop mesafesini yani kurşunla son uç mesafesini uzun bıraktım. Sadece kamışı attırmak istedim. Aha. Aslında kamış başüstü atışlarda yani 1,5 metre bir kurşun boşluğu bırakılır. Kurşun biraz havada kalır. Ona güçle attırırsınız. Evet. Ama bunu yapmadım. Sadece kamışların ne kadar atabildiğini görmeye çalıştık. Ya zaten arkadaşlar. önemli olan şey de Hiç atışların kullanmadık standart burada. olmasıydı. Hemen hemen hepsini aynı şekilde Aynen. attım. Çok fazla yüklenmedi. Birine az yüklerim, birine fazla yüklenmemezlik öyle bir durum olmadı. Aynen. Yapmadım da. Kamışları görmek istedik. Şimdi videoları izlemedim. İzleyince kamışların uçtan nasıl vurdurarak mesafe aldırdığını, Nasıl topladığını nasıl hepsini topladığını göreceğiz. yani farkları orada görmeye çalıştık. Güzel bir şey ortaya çıktığını tahmin ediyorum. İzleyince göreceğiz bakalım. Elimizden geldiği kadar Evet. bir şeyleri sizlere anlatmaya çalıştık. Bizim bilgi ve tecrübelerimiz bu. Tamam, bir dakika teyze geçiyor. Geçsin arkadan. Şöyle bir şey benim de genel olarak finalde söylemek istediğim, bazı kamışlar mesela Cinetic Tornado, Shimano Aura Technum, senin az önce saydığın bir kamış daha vardı. Klas serisi. Class Z. Biz bunları 130 gramla denedik. Nebula, Veret Nebula da öyle. Aslında bunlar 150 ile atın beni diye bağırdılar bize. Aynen. Şey olmasın diye, mesafe farklarında fark olmasın Aynen. diye ki aynı gramajı Aynen, attık. aynı ama mesela O kamış o gramajı ne kadar atabiliyor? aslında şöyle bir şey. Bu saydığım kamışlar kendi performansını maksimum göstermek için 150 istiyor. Çok net. Atarken de bunu belli ediyorlar. Ama biz şimdi onu yaparsak bu sefer şöyle denirdi. Ya ama bunu 130'la atmışsınız, bunu 150 ile haksızlık. O olmasın diye 130'la attık ama aslında bu sefer o kamışlara biraz haksızlık ettik. Evet. Hatta belki senin 2 parça kamış bile daha kendini Ağır kurmak gramaj istiyor, istiyor. ağır Evet. gramaj istiyor. Burada öyle bir durum var. Yani kamışın optimal kendini kurduğu gramaj en iyi performans verdiği gramajdır. Bunun düşüğü de fazlası da kamışta performans düşüklüğü yapar. Aynen. Doğrudur. Burada da bunu aslında bütün testlerde gördük. Bir sonraki benzer testimizde bu kamışları ayırıp onları 150 kategorisinde atarız. Kamışların optimal değeri, atış değeri gramajı neyse onu yapalım. Aynen ama Ha. işte şurada şöyle bir şey var. Her firma optimal değeri üzerine yazmıyor. Bunu biz test ederek buluyoruz. Aslında o bize kalmış bir şey. Heh. Evet. Mesela Onu yaparız. bu saydığımız kamışların hepsi üzerinde şu yazıyor aşağı yukarı. 125, 155, 125, 225 gibi değerler yazıyor. Ama optimal OTG, optimal baş üstünü yazan çok az kamış var. Onu biz deneye deneye buluyoruz mecburen. Denemelerimiz sonuçta da 4-5 kamışın aslında gerçek performansını 150'lerde vereceğini gördük. Biz Evet. onu artık bir sonraki videolarda test ederiz ayrı ayrı. Aynen yaparız. Teşekkürler, tekrar eline Rica ederim, sağlık. ne demek. Harika bir video oldu. Ben uzun uzun bunları editleyeceğim ve sonuçları da bir tablo olarak videonun sonuna ekleyeceğim. Hangi kamış, hangi gramaj, hangi atışta kaç tur gitti. Bu turları da metreye çevireceğim yaklaşık olarak. Onları Evet. da yazacağım. Tamam. Böyle testlerimiz devam edecek. Biz bu işleri seviyoruz ve teknik bilgileri de seviyoruz. Takip etmeye devam edin. Abone olursanız, hype'larsanız ve bizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok memnun oluruz. Görüşmek üzere. Saygıyla kalın. Şimdi sıradaki kamışımız Cinetic Tornado Torzite. Cinetic'in üst düzey kamışlarından bir tanesi. Bu da Lucifer gibi. Bakalım şimdi baş üstüyle başlıyoruz.
Tornado Torzite kafa üstü atış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100 Bu da 150'leri bulacak. galiba. 1, 2, 3, 4, 39, 40, 140. 140 baş üstü Sinetik üstü. Tornado Torzite. Şimdi yarı OTG. Evet. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64. 64, 164 tur. Hibritler içinde en mesafe giden yarı OTG'de Sinetik Torzite oldu arkadaşlar. Normalde hibritlerle OTG atmıyorduk ama Tornado Torzite bize bir güven verdi. Zaten biraz bildiğimiz bir kamış. Şimdi onunla tam OTG atacak. Evet, muazzam gitti. Bir hibrit Gerçekten kamış için çok iyi değil mi? mükemmel, Ve şey hiç gerçekten. hani niye OTG atıyorsun demedi değil mi? Yok yok, hayır, kesinlikle. Gerçekten muazzamdı. Çok güzel kamış. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 64, 65. Aslında OTG'si ile yarı OTG arasında çok fark yok. Şimdi bir de şu var, Kuşat. Bu kamışla deneme atışı da yapmadım. İlk defa Belki- atıyorsun. Heh, yani arkadaşlar diğer kamışlarla da çok fazla tecrübem yok. Sadece 3 tane kamış benim kendimi. Orada farkı göreceğiz. Çalışılırsa daha yani Tabii. şey yapılırsa çok daha güzel mesafe alacağına eminim. Ben size bir şey söyleyeyim. Polat bununla 20 atış yapsın. 20.sinde üzerine bir 20 metre koyar. Rahat rahat 180'in 200 arasında çıkar bu kamış. Evet. Süper, Evet. tamam.